1915 yılının Nisan ayı, Çanakkale Boğazı'nın serin suları, tarihin en büyük ve en kanlı hesaplaşmalarından birine sahne oluyordu. 18 Mart'ta denizin üzerinden geçemeyen müttefik armadası, rotasını derinliklere çevirmişti. Çelikten birer dev gibi denizin altında süzülen denizaltılar, İstanbul ile Gelibolu arasındaki hayati ikmal hattını kesmek için görevlendirilmişti. İngilizler ve Fransızlar için Marmara'ya sızmak, Türk ordusunun damarlarını kesmek demekti. İşte bu karanlık derinliklerin en tehlikeli aktörlerinden biri, Avustralya donanmasına ait 835 tonluk devasa AE-2 denizaltısıydı. 2 subay ve 27 denizcisiyle yola çıkan AE-2, 25 Nisan gecesi karanlığı bir pelerin gibi üzerine örterek Bozcaada'dan hareket etti. Amacı, Türk tabyalarını ve mayın hatlarını aşarak Marmara'nın kalbine bir hançer gibi saplanmaktı. Sahil ışıldakları tarafından taranmasına ve kıyı bataryalarının ateşine maruz kalmasına rağmen dalışa geçen denizaltı, dip akıntılarıyla boğuşarak Çanakkale'nin dar geçitlerini birer birer aştı. Periskopunu her çıkardığında Türk harp gemilerinin namlularıyla burun buruna geliyor, her seferinde bir mucize eseri kurtuluyordu. Sonunda 26 Nisan sabahı Marmara'nın açık sularına ulaştığında müttefik kuvvetler için büyük bir umut doğmuştu. Ancak bu umut, Boğaz'ın bekçisi küçük bir devle karşılaşana kadar sürecekti. Marmara'nın sularında devriye gezen 93 tonluk Sultanhisar torpido botu, AE-2'nin yanında bir sandal gibi kalıyordu. Ancak bu küçük geminin başında Beşiktaşlı Ali Rıza Kaptan ve vatan aşkıyla yanan bir mürettebat vardı. 30 Nisan sabahı saat 8 sularında sislerin arasından yükselen tek bir periskop karaltısı Sultanhisar'ın rotasını sonsuza dek değiştirdi. Karaburun açıklarında tespit edilen bu kara dev Marmara'yı kana bulamaya kararlıydı. Ali Rıza Kaptan torpido kovanlarını hazırlattı ve tam yol ileri emrini verdi. Sultanhisar'ın kızaran bacalarından siyah dumanlar fışkırıyor, gemi denizin üzerinde sancak iskele zikzaklar çizerek avına yaklaşıyordu. Kazan dairesindekiler cehennemi bir sıcakta kürek sallıyor, makine pistonlarına giden buhar basıncını kırmızı çizginin üzerine çıkarıyordu. Köprü üstündeki mürettebat, bakır boruların her an patlayabileceğini bilse de sadece o kapkara ava odaklanmıştı. Denizaltı her su üstü yapışında Sultanhisar'ın baş topu gürlüyor, mermiler dev gövdenin etrafında su sütunları oluşturuyordu. Saatlerce süren bu amansız takipte torpiller elden çıkmış, mühimmat azalmıştı. Ali Rıza Kaptan, tarihe geçecek o cesur kararı verdi. Eğer denizaltı teslim olmazsa, Sultanhisar'ın 93 tonluk gövdesiyle bu devi mahmuzlayacaktı. Kendi gemisinin batacağını bile bile bu fedakarlığa hazırdı. Tam o sırada Sultanhisar'dan atılan isabetli mermiler AE-2'nin kulesini parçaladı ve makine dairesindeki elektrik sistemini saf dışı bıraktı. Kaptan Stoker için artık yapacak bir şey kalmamıştı. Denizaltı kontrolsüz bir şekilde yüzeye çıktı ve hareketsiz kaldı. Denizaltının güvertesine elleri havada çıkan müttefik askerleri gördüğünde Sultanhisar mürettebatı büyük bir şaşkınlık içindeydi. Kendilerinden 7 kat büyük bir devi dize getirmişlerdi. Ali Rıza Kaptan denizaltıyı bordalama emri verdi. Kaptan Stoker ve tüm personeli sağ salim Sultanhisar'a alınırken dev denizaltı Kinistin valfleri açılarak Marmara'nın derinliklerine gönderildi. AE-2 Boğaz'ı geçen ilk denizaltı olsa da Marmara'nın dibine gömülen ilk işgalci çelik dev olarak tarihe kazındı. Sultanhisar'ın güvertesinde Kaptan Stoker, Ali Rıza Kaptan'ın elini sıkmak istedi. Gördüğü manzara karşısında inanamıyordu. Bu kadar küçük bir teknede hiçbir Alman subayı yoktu. Türk denizcileri kendi imkanları ve sarsılmaz azimleriyle bir imkansızı başarmıştı. Bu zafer sadece bir geminin batırılması değil, Marmara'nın bir Türk gölü olduğunun ve Mavi Vatan'ın her karışının kanla savunulacağının tüm dünyaya ilanıydı. Sultanhisar, o gün sadece bir denizaltı avlamamış,
Türk denizcilik tarihinin altın sayfalarına silinmez bir kahramanlık raporu yazdırmıştı.